Okyanus, hayal bile edemeyeceğiniz, harikalar ve dehşetlerle dolu uçsuz bucaksız, gizemli bir yerdir. Ama bazen insanlar, dalgaların altında yatan, en korkunç sırlardan bazılarına rastlarlar. İşte kimsenin açıklayamayacağı, en tuhaf ve korkunç sualtı keşiflerinden bazılarını sizler için sıraladık. Eminiz ki çok şaşıracaksınız. Kahveleriniz de hazırsa, videomuza başlayalım. Titicaca Gölü fedakarlıkları. Titicaca Gölü, Bolivya ve Peru arasındaki, en dağlarında bulunan, dünyanın gezilebilir, en yüksek gölüdür. Bir zamanlar, milattan sonra 500 ile 900 yılları arasında gelişen, eski Tiwanaku uygarlığının merkeziydi. Ancak 2019'da bir arkeolog ekibi, gölün derinliklerinde şok edici bir keşif yaptı. Kurban edilen genç lama kalıntıları, altın madalyonlar, değerli kabuklar ve taş eserler. Araştırmacılar, bu kurbanların tanrıları yatıştırmak, doğurganlığı ve refahı sağlamak için, düzenli olarak yapılan bir ritüelin parçası olduğuna inanıyor. Ama akıllara takılan en büyük soru, neden bu kadar değerli hayvanları ve nesneleri, bu kadar uzak ve erişilemez bir yerde, feda etmeyi seçmişlerdi? Ya da bu ritüelleri gerçekleştiren insanlara neler olmuştu? Antik Tehera mekanizması. 1900 yılında bir grup sünger dalgıcı, Yunanistan'ın Antik Tehera adası yakınlarında bir gemi enkazına rastladı. Antik Roma gemisinden birkaç bronz ve mermer heykel, çanak, çömlek ve madeni para ele geçirdiler. Ancak bu hazineler arasında dişlilerden ve kadranlardan yapılmış, korozyonla kaplı, zar zor tanınabilen garip bir cihaz da buldular. Bu cihazın, M.Ö. 1. yüzyıla kadar uzanan, eski bir bilgisayar olduğunu ortaya çıkarmak, onlarca yıllık çalışma ve analiz gerektirdi. Antik Tehera mekanizması, karmaşık bir matematik ve mekanik sistemi kullanarak, astronomik pozisyonları hesaplamak ve tutulmaları tahmin etmek için tasarlanmıştır. Antik dünyanın en sofistike icatlarından biri ve yaratıcılarının bilimsel bilgi, mühendislik becerilerinin bir kanıtı olarak kabul edilir. Kim tarafından ya da ne amaçla yapıldığı halen çözülemedi. Asıl ilginci, Akdeniz'in ortasında batan bir gemiye nasıl düşmüştü? Adlitiam Köyü. İsrail kıyılarından yaklaşık 400 metre uzakta, dünyanın en iyi korunmuş, tarih öncesi yerleşim yerlerinden biri olan Neolitik Adlitiam Köyü bulunmaktadır. Deniz seviyesinin bugünden çok daha düşük olduğu, yaklaşık 9000 yıl öncesine dayanıyor. Köyde kuyular, evler, taş yapılar ve hatta 60'tan fazla iskeletli mezarlıklar vardı. Ancak bu bölgeyi daha da ilgi çekici kılan şey, bazı iskeletlerin tarihte çok daha sonra ortaya çıktığı düşünülen bir hastalık olan tüberküloz belirtileri göstermesidir. Dahası bazı kemiklerin içine delikler açılmış, bu da onların flüt veya düdük yapmak için kullanıldığını gösteriyor. Bu insanların nasıl bir kültürü ve müziği vardı ki böyle aletler icat ettiler? Ve neden köylerini terk etmişlerdi? Bu konuda kesin olmasa da bir olasılık var. Bazı uzmanlar, bir tsunami'nin evlerini batırmaktan ve yok etmekten sorumlu olabileceğine inanıyor. Hallopetri şehri. Hallopetri, sadece bir sualtı köyü değil, bütün bir şehirdir. Yunanistan'ın güneyinde yer alan, yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanan, dünyanın en eski batık şehri olarak kabul edilir. Sokakları, binaları, avluları, mezarları ve hatta karmaşık bir su yönetim sistemi vardır. M.Ö. 1000 civarında, deniz tarafından yutulana kadar, Akdeniz'in diğer bölgeleriyle ticaret yapan, gelişen bir uygarlığın parçasıydı. Şehrin yok oluşuna sebep olan, deprem miydi, fırtına mıydı, yoksa savaş mıydı? Size şaşırtıcı bir sır daha vereyim, bu antik kent, kumlu katmanlarının altında, onlarca gizemi halen günümüzde keşfedilmeyi bekliyor. Thonis Heraklion harabeleri. 1933'te bir Kraliyet Hava Kuvvetleri komutanı, Mısır'da Nil'in ağzından uçarken, denizin altında bazı kalıntılar gördü. Mısırlı bir bilginle bölgeyi ziyaret etti ve antik çağlardan kalma birkaç eser keşfetti. Ancak 20. yüzyılın sonuna kadar bir sualtı arkeolog ekibi bu kalıntıların iki kayıp şehre ait olduğunu ortaya çıkardı: Thonis Heraklion ve Canopus. Bu şehirler milattan sonra 8. yüzyılda suya batana kadar eski Mısırlılar ve Yunanlılar için bir zamanlar büyük limanlar ve dini merkezlerdi. Çarpıcı keşifleri arasında heykeller, tapınaklar, steller ve hatta gemiler vardı. Peki bu şehirlerin batmasına sebep olan neydi?
bu sualtı mezarlığına gömülü başka neler vardı? Kim bilir, bu şehirler, belki de, buzdağının görünen yüzüdür. Navy Jersey tren mezarlığı. Okyanusun ortasında, bir tren mezarlığı bulduğunuzu hayal edin. 1985'te, bir deniz jeoloğu, Navy Jersey kıyılarındaki denizin dibini haritalarken, olan buydu. 1800'lerden kalma, nadir lokomotifler olduğu ortaya çıkan, iki büyük metal nesne tespit etti. Trenler, küçük ve güçlü olan, ancak, hızla modası geçmiş olan Planet sınıfı 222T modelindedir. 160 yılı aşkın bir süredir, 90 fit suyun altında, pas ve midyelerle kaplı yatıyorlar. İnşa edildiklerine veya kaybolduklarına dair hiçbir bir kayıt yok. Teorilerden biri, fırtınayla karşılaşan bir mavna üzerinde taşındıkları ve yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak onları denize attıklarıdır. Diğer bir olasılık ise, başarısız bir kaçakçılık operasyonunun parçası olmalarıdır. Durum ne olursa olsun, bu trenler, yakında kurtarılıp, restore edilerek sırrı ortaya çıkarılacak. Yonaguni Anıtı. Japonya kıyılarında, insan yapımı bir piramide benzeyen, devasa bir sualtı yapısı var. Terasları, basamakları, sütunları ve oymaları vardır. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde ve 27 metre yüksekliğindedir. Yonaguni Anıtı olarak bilinir ve sualtı arkeolojisindeki en tartışmalı keşiflerden biridir. Bazıları, bunun milyonlarca yıl boyunca erozyon ve depremlerle şekillenen doğal bir oluşum olduğuna inanıyor. Diğerleri, son buzul çağından önce var olan, eski bir uygarlık tarafından inşa edilen, yapay bir yapı olduğunu iddia ediyor. Geometrik özelliklere ve dünyadaki diğer megalitik alanlara benzerliğe işaret ediyorlar. Yonaguni Anıtı'nın kökeni ve amacı konusundaki tartışmalar halen devam etmektedir ve kesin bir cevaba ulaşılamamıştır. Pasifik Uzay Aracı Mezarlığı. Okyanus, sadece dünyevi araçlar için değil, aynı zamanda, uzaydan gelenler için de bir tür mezarlıktır. Güney Pasifik Okyanusu'nda, Yeni Zelanda'nın doğusunda, yüzlerce uzay aracının kasıtlı olarak düştüğü bir bölge var. Bu alan, uzay aracı mezarlığı veya Güney Pasifik Okyanusu ıssız alanı olarak bilinir. Uzak, derin ve herhangi bir insan faaliyetinden bağımsız olduğu için, bertaraf yeri olarak seçilmiştir. Oraya gömülen uzay araçlarından bazıları, uyduları, uzay istasyonlarını, roketleri ve sondaları içerirler. Bunlardan en önemlilerinden bazıları, 2001'de düşen Mir Uzay İstasyonu ve 2018'de düşen Tiangong bir uzay istasyonudur. Bu uzay araçları sadece bir uzay çöpü kaynağı değil, aynı zamanda potansiyel kirlenme kaynağıdır. Deniz ortamı için risk oluşturabilecek tehlikeli maddeler ve hatta biyolojik örnekler taşıyabilirler. Bunlar, şimdiye kadar yapılmış en korkunç, sualtı keşiflerinden sadece birkaçı. Geçmişimiz hakkında hala ne kadar bilgisiz olduğumuzu ve ondan neler öğrenmemiz gerektiğini bize gösterirler. Ayrıca bize insanların gitmemesi gereken, okyanusun derinliklerinde gizlenen tehlikeleri ve gizemleri hatırlatıyorlar. Antik kalıntılar, modern enkazlar veya yabancı ziyaretçiler olsun, bu sualtı keşifleri, hayal gücümüze ve merakımıza meydan okuyor. Gezegenimizin karanlık sularında başka neler saklanıyor? Bu video hoşunuza gittiyse, beğen butonuna basmayı ve bu gibi daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.